Türkiye ile Avustralya ülkeleri büyük bir savaşa girseydi neler olurdu isimli senaryo videomuza hoş geldiniz. İlk olarak Türkiye-Avustralya arasındaki gerilim Hint Okyanusu'nun derinliklerinde başlayan bir krizle alev aldı. Avustralya donanmasına ait bir keşif gemisi Türk ticaret filosuna ait bir enerji tankerini şüpheli faaliyet gerekçesiyle durdurunca Ankara'da alarm zilleri çalmaya başladı. Türkiye bu açık bir provokasyon, gerekirse okyanusun ortasında bile hakkımızı alırız dedi. Aynı saatlerde Türk donanması Avustralya kıyılarına gelmeye başladı ve batan ticaret gemisinin yanına geldiler. Fakat bu arada Avustralya başkenti Canberra'da da tansiyon yüksekti ve karşı cevap geldi. Türk donanması bölgede agresif hareket ediyor, bu bir güç gösterisi olabilir derken Avustralya karşılık olarak denizaltılarının da bulunduğu savaş gemileriyle donanmalarını buraya gönderdi. Aynı zamanda her iki ülkede okyanus üzerine savaş uçaklarını da getirdi. İlk sıcak temas Türk F-16'ları ile Avustralya F-35'leri arasında yaşandı. Bir Türk pilotu "Kilidi aldım, hedef önümde" dedi ve füze ateşledi. Ancak Avustralya'nın F-35'leri ani manevralarla karşılık verdi ve savaş resmen başladı. Bu arada Türkiye, Endonezya ile askeri işbirliği anlaşması imzaladı ve hazır hale getirilen SOM ile Bora füzelerini bu topraklara getirerek Avustralya'ya fırlatmaya başladı. Batı ve Kuzey Avustralya bölgeleri Türkiye tarafından ağır füze bombardımanına tutuldu. Avustralya ise karşılık olarak Tomahawk benzeri seyir füzeleri ve denizaltıdan fırlatılan balistik sistemler kullanarak Türk donanmasını hedef aldı. Derken İlk büyük kayıp geldi. Bir Türk fırkateyni ağır hasar aldı ve batmak üzereyken gemideki mürettebat tahliye edilerek başka bir Türk gemisine aktarıldı. Bu olaylar yaşandığı sırada kara harekatı başlıyordu. Türkiye, Endonezya ile yaptığı gizli anlaşma sonucu bölgedeki bazı üslerine askeri kuvvetlerini göndermeye başladı. Buradan kalkan Türk özel kuvvetleri Avustralya'nın kuzey topraklarına sızma operasyonları düzenledi ve çok geçmeden buranın bir kısmını ele geçirerek hakimiyeti altına aldı. Ardından Türkiye açıklama yaparak "Burası sadece bir başlangıç, gelişimiz büyük olacak" dedi. Aynı anda Avustralya ordusu da savunmayı güçlendirdi. "Hiçbir Türk askeri bu kıtada kalıcı olamayacak" şeklinde misilleme yaptı. Bu arada cephede çatışmalar şiddetlenirken savaş sadece silahlarla sınırlı kalmadı. Ekonomik savaş da başladı. Türkiye, Avustralya ile olan tüm alışverişini durdurdu. Ayrıca dost ve müttefik ülkelerine yani Azerbaycan ve Pakistan'ın Avustralya'ya ambargo uygulamasını sağladı. Avustralya ise Türkiye'ye yönelik finansal ambargolar başlatarak durdurdu. Derken müttefikler de artık sahneye çıkmak istediler. Türkiye, NATO üyesiydi. Fakat Birleşik Krallık ve İngiliz Milletler Topluluğu'na bağlı Avustralya'da dolaylı olarak yarı NATO üyesi sayılıyordu. ABD ve Birleşik Krallık Avustralya'ya destek açıklaması yaptı. "Pasifik'teki müttefiğimizi yalnız bırakmayız" dediler. Buna karşılık Pakistan ve Azerbaycan Türkiye'ye destek sunmaya başladı. Bu arada ABD ve Birleşik Krallık Avustralya kıyılarına koruma donanması gönderdi ve bir kısım Avustralya'nın savaş gemilerini harekete geçirdiler. Koruma sağlayıp Türkiye kıyılarına kadar getirdiler. Avustralya gemileri buradan füzeler fırlatmaya başladı. İzmir ve Antalya şehirleri hasar gördü. Fakat Türkiye hemen müdahale etmek için savaş uçaklarını kaldırdı ve bu Avustralya gemilerine havasal saldırılar düzenledi. Türkiye kısa sürede bu düşman gemileri vurup batırdı. Türkiye ile Avustralya arasındaki savaş artık bir kıvılcım değil, kıtalar arası bir yangına dönüşmüştü. Türk Deniz Kuvvetleri'ne ait denizaltılar Avustralya'nın tedarik hatlarını kesmek için Hint Okyanusu'nda görünmez bir ağ örmeye başladı. Kısa süre sonra bir Avustralya ikmal gemisi Türkiye'nin torpido saldırısıyla sulara gömüldü. Bu olay Avustralya'nın lojistik zincirinde ciddi bir kırılma yarattı. Ancak karşılık gecikmedi. Avustralya'nın Collins sınıfı denizaltıları Türk görev grubuna sızmayı başardı ve bir Türk gemisini ağır hasara uğratıp batırdı. Bu arada Türk Hava Kuvvetleri Endonezya'daki geçici üslerden kalkarak Avustralya'nın kuzeyine yoğun hava saldırıları düzenledi. Böylece bölgedeki Avustralya'ya ait askeri hava üsleri ağır hasar alarak kullanılamaz hale geldi. Bir Avustralyalı pilot telsizden bağırdı: "Onlar her yerden geliyor, radarlar dolu." Türk SİHA'ları hava savunma sistemlerini tek tek etkisiz hale getirirken Türk F-16 filoları kritik altyapıyı vurdu. Avustralya ise F-35'lerle karşı saldırıya geçti ve Endonezya'daki Türk üslerini hedef aldı. Birkaç tane Türk üssü vuruldu. Türkiye bir açıklama yaptı ve Avustralya'da savaş görevi
görevinde bulunan askerlerine şöyle seslendi. Burada kalıcı olacağız. Bu sadece bir operasyon değil, bir dönüm noktası. Avustralya ordusu ise ağır zırhlı birlikleri bölgeye sevk etti. Abrams tankları ve mekanize piyade birlikleri savunma için konuşlandırıldı. Şiddetli çatışmalar başladı. Sokak sokak, bina bina ilerleyen bir savaş yaşanmaktaydı. Türkiye bu aşamada daha agresif bir stratejiye geçti. Balistik füze sistemleri devreye alındı. Hedefler Perth limanı ve Brisbane askeri tesisleriydi. Bu üsler ağır hasar aldı. ABD donanması bölgeye yaklaşırken bir Amerikan amirali şu açıklamayı yaptı. Bu savaş artık sadece iki ülkenin meselesi değil. Derken savaş uzadıkça ekonomik etkiler de derinleşiyordu. Savaş adeta büyüyordu. Artık mesele sadece kazanmak değil, ayakta kalmaktı. Avustralya ve müttefikleri Türk donanmasını yok etmek için büyük bir operasyon başlattı. ABD destekli Birleşik Filo Türk görev grubunu çevrelemeye çalıştı. ABD amirali telsizden bağırdı. Bu işi burada bitireceğiz. Tüm birlikler ateş serbest. Ancak Türk donanması geri çekilmek yerine saldırıya geçti. Denizaltılar derinlerden yükseldi, SİHA'lar gökyüzünü kapladı. TCG Anadolu'dan kalkan insansız hava araçları düşman gemilerini hedef aldı. Türkiye, "Bugün ya tarih yazacağız ya da tarih olacağız" dedi. Saatler süren çatışma sonunda 3 Avustralya destroyeri batırıldı, 2 Türk fırkateyni ağır hasar aldı ve ABD'ye ait bir destek gemisi geri çekilmek zorunda kaldı. Bu savaş dengeleri değiştirdi. Türkiye denizlerde hala oyunun içindeydi. Bu arada Kara Savaşı'nda Türk ordusu Avustralya'nın savunma hattını parçaladı ve hızlıca ilerleyerek Kuzey Toprakları isimli eyaleti tamamen ele geçirdi. Bu arada Türkiye'nin bu başarısını gören Azerbaycan, Pakistan ve Çin Halk Cumhuriyeti asker desteği göndermeye karar verdi ve Türkiye'ye bir çağrı yaparak ortak açıklamayla şunları dediler. "Sevgili Türkiye, Avustralya cephesindeki başarınızdan ve ilerleyişinizden dolayı tebrik ederiz. Dilerseniz size yaklaşık 100.000 civarında aktif savaşan asker göndermeye hazırız." Bunun üzerine Türkiye tekliflerini kabul etti ve bu askerleri aldı. Çok geçmeyecekti ki Azerbaycan, Pakistan ve Çin askerleri de Türk ordusunun savaştığı kuzey bölgelerine gönderildi. Türkiye ve müttefikleri büyük bir güç kazandı. Ardından Batı Avustralya eyaletine doğru yeniden toprak kazanımları baş gösterdi. Türk ordusu ve yardımcıları hız kesmeden ilerleyip Batı Avustralya'nın kıyılarından geliyordu. Avustralya çok zorlanmaya başladı ve her eyaletindeki savunma birlikleri bir bir parçalanmaktaydı. Savaş artık zirveye ulaştı. Bir adım sonrası ya barış ya da geri dönüşü olmayan bir felaketti. Türkiye durmadı ve Batı Avustralya eyaletine doğru inmeye başladı. Çatışmalı bir şekilde ilerlendiği için her iki tarafta asker kaybı yaşıyordu. Fakat Türkiye ve müttefik orduları hiç durmuyordu ve bir süre sonra Batı Avustralya eyaletini de tamamen hakimiyeti altına aldı. Avrupa Birliği ve NATO iki tarafa da ateşkes çağrısı yaptı. İsviçre'de yapılan gizli görüşmelerde taraflar masaya oturdu. Günler süren pazarlıkların ardından bir anlaşma sağlandı. Buna göre Türkiye müttefikleriyle beraber kazandığı toprakları yönetmeye hak kazandı. Avustralya savaş kaybedeni sayıldı. Türkiye, Çin, Pakistan ve Azerbaycan bu kazanılan topraklara büyük yatırımlar yapmaya başladı ve kendi özel binalarını dikmeye başladılar. Ve bu toprakları zenginleştirip büyük paralar kazanmaya başladılar. İzlediğiniz için teşekkürler. Daha fazlası için kanalımıza abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın.